Ders 1. Tarihsel ilkler. İlk kütüphaneyi, ilk gazeteyi ve ilk müze binasının biliyor muydunuz? Evet, bunlar büyüleyici tarihi kilometre taşları. Her biri toplumumuzu şekillendirmede önemli bir rol oynamıştır. Kesinlikle. Kütüphaneler bilgi paylaşımı ve eğitim için her zaman gerekli olmuştur. Ve gazeteler, halkı güncel olaylar ve konular hakkında bilgilendirmek için çok önemlidir. Kesinlikle. Her ikisi de demokrasi için hayati önem taşıyan iyi bilgili bir topluluğa katkıda bulunur. Müzeler ise tarihimizi ve kültürümüzü koruyor ve geçmişten ders almamızı sağlıyor. Doğru. Mirasımıza somut bir bağlantı sağlarlar ve farklı kültürler hakkında merak uyandırırlar. Bu kurumların temel görevlerine devam ederken zaman içinde nasıl geliştiği şaşırtıcı. Katılıyorum. Modern teknolojiye ve toplumsal ihtiyaçlara uyum sağlamaya devam ediyorlar ve onları daha da akıllı hale getiriyorlar. Ders 2. Kaybolmak. Şehri keşfederken tamamen farklı bir bölgeye gittim. O hayır. Olman gereken yere geri dönüş yolunu nasıl buldun? Telefonumun haritasına güvendim ama aynı zamanda birkaç yerelden yol boyunca yol tarifi istedim. Bu akıllı bir yaklaşım. Yerliler genellikle en iyi kısa yolları ve rotaları bilirler. Kesinlikle. Gerçekten yardımcı oldular ve deneyimi daha keyifli hale getirdi. Bunu duyduğuma sevindim. Kaybolmak bazen beklenmedik maceralara yol açabilir. Doğru. Başka türlü bulamayacağım bazı gizli mücevherler keşfettim. Bu seyahat etmenin zevklerinden biri. Bazen en iyi anılar planlanmamış anlardan gelir. Tamamen katılıyorum. Hepsi yolculuğun bir parçası ve daha sonra harika hikayeler yaratıyor. Ders 3. Oda hazır. Acele etmeyin, acele etmeyin. İyi haber. Yeni oda şimdi sizin için hazır. Bunu duymak harika. Yerleşirken sabrınız için minnettarım. Hiç sorun değil. Konaklamanız için her şeyin mükemmel olduğundan emin olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Yeni alanın tadını çıkarmayı dört gözle bekliyorum. Eminim seveceksinizdir. İhtiyaçlarınız için rahat ve iyi donanımlı. Kontrol etmek için sabırsızlanıyorum. Konforlu bir odaya sahip olmak tüm farkı yaratır. Kesinlikle. Konaklamanız sırasında başka bir şeye ihtiyacınız olursa bana bildirin. Yapacağım, teşekkür ederim. Yeni odamda rahatlamak ve gevşemek için heyecanlıyım. Ders 4. Taksi maliyetleri. Taksi ücreti mesafeye ve trafiğe bağlı olacaktır. Genellikle 20 ila 30 dolar civarındadır. Bu, özellikle potansiyel trafik gecikmelerinde, şehre bir gezi için oldukça standart geliyor. Evet ve yoğun saatlerde ise daha uzun bekleme süreleri nedeniyle biraz daha yüksek olabilir. Bu mantıklı. Ulaşım için bütçelenirken bu olasılığı hesaba katmak her zaman iyidir. Kesinlikle. Beklenmedik harcamalarla hazırlıksız yakalanmaktansa hazırlıklı olmayı tercih ederim. Katılıyorum. Her ihtimale karşı araç paylaşımı hizmetleri gibi alternatif seçeneklere sahip olmak da yararlıdır. Doğru. Birden fazla seçeneğe sahip olmak size daha fazla esneklik sağlayabilir ve potansiyel olarak paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir.
Kesinlikle. Bunu bir sonraki seyahatim için aklımda tutacağım. İyi düşünce. Önceden planlamak her zaman işe yarar. Ders 5. Oyuncu koşulları. Oyuncu için belirlenen koşullar vardı. Bu da seçeneklerini önemli ölçüde sınırladı. Kulağa sinir bozucu geliyor. Oyuncunun şartlarını müzakere etme özgürlüğü var mıydı? Ne yazık ki hayır. Sözleşmesini etkili bir şekilde teklif etme ve müzakere etme özgürlüğüne sahip değildi. Bu zor bir durum. Oyuncular adil şartlar için müzakere etme hakkına sahip olmalıdır. Kesinlikle kariyerleri ve finansal refahları için bir miktar kontrole sahip olmak önemlidir. Tamamen katılıyorum. Müzakere etme yeteneği olmadan daha iyi fırsatları kaçırabilirler. Oyuncuların onları savunmak için apanlarının desteğine sahip olmaları çok önemlidir. Kesinlikle. Sektörü anlayan birine sahip olmak önemli bir fark yaratabilir. Umarım gelecekte bu değişir. Oyunculara daha fazla özgürlük ve seçenek sağlar. Ders 6. Malzeme seçimi. Sana yakışıyor. Bu meyveli olana ne dersin? Çok güzel ama benim için çok tatlı. Biraz daha dengeli bir şeyin var mı? Anlıyorum. Buna ne dersin? Aşırı tatlı olmadan güzel bir lezzet karışımına sahiptir. Kulağa mükemmel geliyor. Farklı zevklere hitap eden seçenekleri takdir ediyorum. Kesinlikle. Her insanın neyi tercih ettiğini düşünmek önemlidir. Özellikle lezzetler söz konusu olduğunda. Tamamen katılıyorum. Deneyimi dahil olan herkes için çok daha keyifli hale getirir. Kesinlikle. Ayrıca doğru dengeyi bulmak tüm tatma deneyimini yükseltebilir. Bunu denemek için heyecanlıyım. Sanırım benim için doğru olacak. Harika seçim. Yemeğin geri kalanıyla nasıl eşleştiğini görelim. Ders 7. Malzeme tercihleri. Ayrıca tercih ettiğiniz malzemeyi düşünün. Dayanıklı bir şey ister misiniz? Evet, dayanıklılık benim için önemlidir. Özellikle sık kullanmayı planladığım ürünler için. Tamamen anlıyorum. Kaliteli malzemelere yatırım yapmak uzun vadede paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir. Kesinlikle. Sürekli bir şeyi değiştirmek zorunda kalmaktansa, şimdi biraz daha fazla harcamayı tercih ederim. Bu akıllı bir yaklaşım. Uzun vadeli faydaları başlangıç maliyetine karşı tartmak her zaman iyidir. Katılıyorum. Ayrıca, dayanıklı ürünler genellikle genel olarak daha iyi performans sunar. Kesinlikle. Sadece tarzınıza uyan değil, aynı zamanda bu dayanıklılık standartlarını da karşılayan seçenekleri arayalım. Kulağa harika geliyor. Doğru seçimleri bulma konusunda yardımınız için teşekkür ederim. Bu benim zevkim. Birlikte neler bulabileceğimizi görmek için heyecanlıyım. Ders 8. Destekleyici çevre. Vazgeçmek istediğimde kendimi destekleyici insanlarla çevrelemenin gerçekten yardımcı olduğunu fark ettim. Bu çok doğru. Güçlü bir destek sistemine sahip olmak, motive kalmada büyük fark yaratabilir. Kesinlikle. Ayrıca ne kadar ilerlediğimi görmek için ilerlememi düzenli olarak takip ediyorum. Bu da beni odaklı tutuyor. Kulağa harika bir strateji gibi geliyor. Başarılarınızı görmek, ne kadar küçük olursa olsun, inanılmaz derecede cesaret verici olabilir. Gerçekten öyle. Bana her adımın önemli olduğunu hatırlatıyor. Yolculuk zor olsa bile.
Bu zihniyeti seviyorum. Yol boyunca bu küçük zaferleri kutlamak önemlidir. Kesinlikle. Ve hedeflerimi arkadaşlarımla paylaşmak, devam etmek için kendimi sorumlu ve motive hissetmemi sağlıyor. Bunun nasıl çalışacağını görebiliyorum. Hedefleriniz için çabalarken insanların sizi tezahürat etmeleri harika. Kesinlikle. Birlikte birbirimizi kaldırabilir ve karşılaştığımız engelleri aşabiliriz. Ders 9. Seçenekleri keşfetme. Sadece zaman ayırıp farklı seçenekleri keşfederseniz doğru seçimi bulacağınızdan eminim. Bu iyi bir nokta. Bazen acele etmek, daha sonra pişman olabileceğimiz kararlara yol açabilir. Kesinlikle. Araştırma yapmak ve düşünmek için zaman ayırmak, seçimlerimize daha fazla güvenmemize yardımcı olur. Tamamen katılıyorum. Sık sık en iyi kararların kendime düşünmek için alan verdiğimde geldiğini görüyorum. Evet ve yeni bir bakış açısı kazanmak için başka biriyle seçenekler hakkında konuşmak da yararlıdır. Kesinlikle. Fikirleri tartışmak, düşünmemiş olabileceğimiz yeni olasılıkları ortaya çıkarabilir. Doğru. Ayrıca bu kararları vermede bizim için neyin en önemli olduğunu netleştirmeye yardımcı olabilir. Şimdi seçeneklerimi daha kapsamlı bir şekilde keşfetmekten heyecan duyuyorum. Teşvik için teşekkür ederim. Her zaman. Sonunda gerçekten mutlu olacağınız bir seçim yapacağınıza inanıyorum. Ders 10. Yemek deneyimi. Biraz daha kal. Seninle bu yemeğin tadını gerçekten çıkarıyorum. Ben de. Burayı kesinlikle başkalarına tavsiye edeceğim. Yemekler harika. Gerçekten öyle. Affedersiniz, lütfen bize bir bardak içki daha getirebilir misiniz? Kulağa harika geliyor. Bu lezzetli yemeğe eşlik etmek için ferahlatıcı bir şey kullanabilirim. Sanırım buradaki atmosfer deneyime katkıda bulunuyor, çok rahat ve davetkar hissettiriyor. Tamamen katılıyorum. Rahatlayabileceğiniz ve iyi yemeklerin tadını çıkarabileceğiniz bir yer bulmak güzel. Kesinlikle. Bunun gibi yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Dışarıda yemek yemeyi çok daha heyecan verici hale getiriyor. Evet ve iyi bir şirketle paylaşmak onu daha da iyi hale getirir. Kesinlikle. Buraya birlikte gelmeye karar verdiğimiz için mutluyum. Harika bir akşam oldu. Ders 11. Taze ve konserve meyve. Genellikle taze veya konserve meyve mi alırsınız? Elma ve muz gibi taze meyveleri tercih ederim. Tadı çok daha güzel ve daha sağlıklılar. Tamamen anlıyorum. Taze meyve, konserve meyvelerin eşleşemeyeceği doğal tatlılar ve gevrekliğe sahiptir. Kesinlikle. Ayrıca, konserve işleminde sıklıkla kaybolan besinlerle doludurlar. Bu harika bir nokta. Ayrıca taze meyvelerin daha canlı bir tada sahip olduğunu görüyorum. Evet ve onları gün boyunca smoothie'lerde veya atıştırmalık olarak kullanmayı seviyorum. Smoothie'ler aynı anda çeşitli meyvelerin tadını çıkarmanın harika bir yoludur. Bunu daha sık denemeliyim. Kesinlikle yapmalısın. Günlük meyve porsiyonlarınızı almanın lezzetli ve kolay bir yoludur. Bundan sonra diyetime daha fazla taze meyve eklemeyi bir hedef haline getireceğim. Ders 12. Spor salonu etkinlikleri. Öğrencilerin aktif kalmak için harika olan beden eğitimi dersleri aldığı bir spor salonu var. Kulağa mükemmel geliyor. Tüm aktiviteler devam eden canlı bir yer olmalı.
Evet, spor salonunda da danslar düzenleniyor. Bu da onu etkinlikler için çok yönlü bir alan haline getiriyor. Buna bayılıyorum. Öğrencilerin hem fitness hem de eğlence için bir araya gelebilecekleri bir yere sahip olmak harika. Kesinlikle. Bir topluluk duygusu yaratır ve herkesi katılmaya teşvik eder. Ayrıca, merkezi bir konumda etkinlikler düzenlemek herkesin katılmasını kolaylaştırır. Bu doğru. Öğrenciler arasında okul ruhunu ve ekip çalışmasını teşvik eder. Etkinlikler sırasında ne kadar heyecan verici olması gerektiğini hayal edebiliyorum. Bir spor salonundaki enerji her zaman elektriktir. Kesinlikle. Birçok yönden öğrenme ve büyüme fırsatlarıyla dolu bir alandır. Ders 13. Uçuş sorgulama. Tabii ki, hangi uçuştan bahsediyorsun? New York'tan Londra'ya giden, harika bir rota olması gerekiyordu. Şu popüler olduğunu ve oldukça rahat olabileceğini duydum. Evet, havayollarının o rotada mükemmel olanaklar sunduğunu okudum. Ki bu bir bonus. Bunu bilmek güzel. Keyifli bir uçuşa sahip olmak, özellikle uzun yolculuklarda tüm farkı yaratır. Kesinlikle. Her zaman iyi hizmet ve rahatlatıcı bir atmosfer sağlayan uçuşlar ararım. Burada da aynı. Uçuş sırasında rahat olduğunuzda seyahat deneyimini gerçekten geliştirir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. O uçuş için fırsatlara göz atalım. Yakında gitmeyi çok isterim. Kesinlikle. Londra'yı birlikte keşfetme olasılığı konusunda heyecanlıyım. Ders 14. Toplu taşıma. Biraz araştırma yapalım o zaman. Tabii ki. Bence toplu taşıma araçlarıyla gitmeliyiz. Şehirde genellikle daha uygun. Harika seçim. Toplu taşıma, trafikten kaçınmamıza ve park ücretlerinden tasarruf etmemize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Artı, seyahat ederken bize şehri daha fazla görme şansı veriyor. Doğru. Hedefimize ulaşmak için yeterli zamanımız olduğundan emin olmak için erken ayrılmamız gerekecek. Bu mantıklı. Planlarımızdan önce erken gelmek ve yavaş bir yürüyüşün tadını çıkarmak daha iyidir. Kesinlikle. Bölgeyi keşfetmek ana etkinlik kadar eğlenceli olabilir. Bekleyemem. İhtiyacımız olan tüm bilgileri toplayalım ve rotamızı planlayalım. Bir plan gibi geliyor. Toplu taşıma araçlarını kullanarak maceramızı dört gözle bekliyorum. Ders 15. Şarkı yazımı. Onu söyleyebileceğin bir şarkıya dönüştürebilirsin. Kulağa eğlenceli geliyor. Gülümseme ve mil gibi başkalarıyla kafiyeli olan pek çok kelime var. Kesinlikle. Kafiye şarkı sözlerine güzel bir ritim ve akış katabilir. Şarkı yazmanın ne kadar yaratıcı olabileceğini seviyorum. Kelimelerle resim yapmak gibi. Kesinlikle. Her satır duyguları uyandırabilir ve benzersiz bir şekilde bir hikaye anlatabilir. Evet, ve onu gerçekten size ait kılmak için farklı temalar ve fikirlerle oynayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmenin ve müzik yoluyla başkalarıyla bağlantı kurmanın harika bir yolu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi orijinal bir şey yazmak için ilham aldım. Birlikte beyin fırtınası yapalım. Bunu çok isterdim. İşbirliği yapmak bazı şaşırtıcı yaratıcı sonuçlara yol açabilir. Ders 16. Kıyı coğrafyası.
Sahil güzel ancak iç kısımda çok az şey var. Çünkü tarım yok ve su elde etmek zor. Bu doğru. Ölüm Vadisi gibi bölgeler, bu faktörlerin şekillendirdiği eşsiz manzaralara sahiptir. Kesinlikle. Coğrafyanın bir bölgenin yaşam tarzını ve ekonomisini nasıl etkileyebileceği büyüleyici. Katılıyorum. Yemyeşil kıyı bölgeleri ile kurak iç mekan arasındaki kontrast dikkat çekicidir. Evet ve farklı yerlerde sahip olduğumuz ekosistemlerin çeşitliliğini takdir etmenizi sağlar. Kesinlikle. Bu alanları keşfetmek bize doğa ve sürdürülebilirlik hakkında çok şey öğretebilir. Farklılıkları ilk elden görmek için hem sahili hem de iç mekanı ziyaret etmeyi çok isterim. Kulağa harika bir yolculuk gibi geliyor. Her bölgenin keşfedilecek kendi hikayesi ve güzelliği vardır. Bu eşsiz manzaraları birlikte keşfetme fikri beni heyecanlandırıyor. Ders 17. Aile olarak evcil hayvanlar. Evcil hayvanlar aile gibidir. Bu yüzden onlar için rahat bir ev yaratmak gerçekten önemlidir. Kesinlikle. Tıpkı bizim gibi güvenli ve misafirperver hissettiren bir alanı hak ediyorlar. Kesinlikle. Her zaman rahat yataklara, oyuncaklara ve oynayabilecekleri yerlere sahip olduğundan emin olurum. Bu harika. Mutlu ve rahat olduklarında ne kadar neşe getirdikleri şaşırtıcı. Evet ve iyi tasarlanmış bir alan kaygıyı önleyebilir ve refahlarını artırabilir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Bir ev kurarken ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Kesinlikle. Mutlu bir evcil hayvan genellikle mutlu bir sahibi anlamına gelir. Kesinlikle. Her şey bu bağ kurmak ve sevildiklerini hissetmelerini sağlamakla ilgili. Tüylü arkadaşlarımız için nasıl besleyici bir ortam yaratabileceğimizi seviyorum. Ders 18. Birlikte yemek pişirmek. Sanırım patatesler neredeyse bitti. Altın kahverengi olup olmadıklarını kontrol edebilir misin? Tabii ki. Bir göz atacağım ve nasıl piştiklerini göreceğim. Şimdiye kadar mükemmel bir şekilde gevrek olmalılar. Bu harika olurdu. O güzel altın rengiyle tam olarak çıkmalarını seviyorum. Kesinlikle. Mükemmel kavrulmuş patatesler bir yemeği gerçekten yükseltebilir ve onu özel hissettirebilir. Evet, özellikle ana yemekle eşleştirildiğinde çok lezzetli bir doku ve lezzet katıyorlar. Eklediğimiz otlar ve baharatlarla ne kadar lezzetli olacaklarını şimdiden hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Birlikte yemek pişirmek onu daha da keyifli hale getirir. Mutfakta bir şaheser yaratmak gibi. Katılıyorum. Sıfırdan yemek hazırlamak için birlikte çalışmanın tatmin edici bir yanı var. Artı biz başındayken bağ kurma ve kahkahaları paylaşma şansı veriyor. Ders 19. Açık havada rahatlama. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor. Birlikte rahatlayabilir ve biraz temiz havanın tadını çıkarabiliriz. Tamamen katılıyorum. Dışarıda vakit geçirmek çok gençleştirici olabilir. Özellikle yoğun bir haftadan sonra. Kesinlikle. Hafif bir esinti hissini ve güneşin cildimdeki sıcaklığını seviyorum. Evet ve ekranlardan kopmak ve doğanın tadını çıkarmak için mükemmel bir fırsat. Kesinlikle. Biraz atıştırmalık getirebilir ve birkaç saat parkta dinlenebiliriz. Kulağa hoş geliyor. Bir ağacın altında sohbet edebileceğimiz ve gevşeyebileceğimiz güzel bir yer bulmayı çok isterim. Mükemmel. Doğanın zihni sakinleştirmenin ve ruhu yükseltmenin bir yolu vardır.
Bekleyemem. Her zamanki rutinlerimizden güzel bir mola olacak. Yakında yapacağımızdan emin olalım. İkimiz için de ferahlatıcı bir hız değişikliği olacak. Ders 20. Ulusal güç. Başarıyla güçlendirilen Amerika, dünyanın vazgeçilmez ulusu olarak tek başına duruyor. Bu ilginç bir bakış açısı. Bu güçle birlikte gelen etki ve sorumluluğu vurgular. Kesinlikle. Büyük etkiyle küresel sahnede olumlu liderlik etme görevi gelir. Katılıyorum. Herhangi bir ulusun gücünü işbirliği ve anlayışı teşvik etmek için kullanması önemlidir. Evet ve Amerika'nın uluslararası ilişkilerdeki rolü küresel barışı ve refahı önemli ölçüde etkileyebilir. Kesinlikle. Başarı ile başkalarına da ilham verme fırsatının geldiğine inanıyorum. Kesinlikle. İzolasyondan ziyade işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımı sürdürmek çok önemlidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Birlikte, dünyanın birçok zorluğunu daha etkili bir şekilde ele alabiliriz. Uluslar birlikte çalıştığında olumlu değişim potansiyeli hakkında düşünmek heyecan verici. Ders 21. Spor ve kültür. Ulusal Basketbol Birliği, indeki beyzbol ve Raptors ile birçok Kanadalı Amerikan etkisi hakkında endişeleniyor. Bu doğru. Spor genellikle kültürel dinamikleri yansıtır ve ulusal kimliği etkileyebilir. Kesinlikle. Popüler liglere erişmek harika olsa da yerel sporları gölgede bırakabilir. Katılıyorum. Kanada sporlarının bu büyük Amerikan liglerinin yanında gelişmesi önemlidir. Evet, yerel yetenekleri teşvik etmek, Kanada'yı temsil eden benzersiz bir spor kültürünün korunmasına yardımcı olabilir. Kesinlikle. Her şey, uluslararası sporlara duyulan takdirle, yerli yeteneklere destek ile dengelemekle ilgilidir. Bunun toplum gururu oluşturmak ve gençlerin spora katılımını teşvik etmek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yerel başarıları kutlamak, yeni nesil sporculara ilham verebilir. Umarım Kanada sporları gelişmeye ve kendi kimliklerini bulmaya devam eder. Ders 22. Noel ruhu. Noel'i kutlamak için Bob Cratchit'in küçük evini ziyaret ederler ve burada ailenin yemeklerini pişirirken görürler. Bu çok iç açıcı bir sahneye benziyor. Tatillerde beraberlik ruhunu görmek her zaman güzeldir. Evet ve böylesine özel bir zamanda ailenin ve toplumun önemini vurgular. Kesinlikle. Bir yemeği paylaşmanın basit zevkleri kalıcı anılar yaratabilir. Kesinlikle. Bu savurganlıkla ilgili değil, aile arasında paylaşılan sevgiyle ilgili olduğunu hatırlatıyor. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Bu bağlantı anları, tatilleri gerçekten anlamlı kılan şeydir. Evet ve başkalarının nasıl kutladığını görmek, kendi geleneklerimizi daha da fazla değer vermemiz için bize ilham verebilir. Kesinlikle. Her şey küçük şeylerde neşe bulmak ve nezaket yaymakla ilgili. Bu tatil sezonunda bu ruhu kucaklayalım ve kendi değerli anılarımızı yaratalım. Ders 23. Ölçümler. Rütbe yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve herhangi bir zamanda yaklaşık 25 veya 30 metre genişliğindedir. Bu oldukça önemli bir alan. Ne kadar alanı kapladığını düşünmek etkileyici.
Kesinlikle. Çeşitli etkinliklere izin verir ve birçok insanı rahatça ağırlayabilir. Bu alanın farklı etkinlikler ve toplantılar için ne kadar çok yönlü olabileceğini hayal edebiliyorum. Evet, bu kadar geniş bir alana sahip olmak, spor ve topluluk etkinlikleri için birçok olasılık açar. Kesinlikle. Çeşitli ihtiyaçları karşılayabilecek tesislere sahip olmak harika. Katılıyorum. Topluluk ruhunu geliştirmeye yardımcı olur ve etkinliklere katılımı teşvik eder. Ayrıca, insanları bir araya getirmek için bir merkez görevi görebilir. Ki bu her zaman faydalıdır. Gelecekte topluluk katılımını desteklemek için bunun gibi daha fazla alan geliştirilmesini umalım. Ders 24. Transit duyuruları. Evet, her terminali duyuruyorlar. Sadece durağınızı dinleyin. Bu gerçekten yardımcı oldu. Transit sisteminde gezinmeyi çok daha kolay hale getiriyor. Kesinlik. Net duyurular kafa karışıklığını gerçekten azaltabilir ve yolcuların kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olabilir. Katılıyorum. Herkesin nerede olduğunu ve nereye gittiğini bilmesini sağlamak için çok önemlidir. Kesinlikle. Her şeyi seyahat deneyimini herkes için olabildiğince sorunsuz hale getirmekle ilgili. Personelin güler yüzlü ve gerekirse yardımcı olmaya istekli olduğunu da takdir ediyorum. Evet, iyi bir tutum, insanların yolculukları sırasında nasıl hissettikleri konusunda büyük bir fark yaratabilir. Buna bayılıyorum. Davetkar bir atmosfer yaratır ve daha fazla insanı toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik eder. Kesinlikle. Transit sistemleri iletişime öncelik verdiğinde dahil olan herkese fayda sağlar. Ders 25. Dönüşüm memnuniyeti. Kesinlikle. Bir servet harcamadan dönüşümü görmek tatmin edici. Tamamen katılıyorum. Büyük etkisi olan değişiklikler yapmak genellikle büyük bir bütçe gerektirmez. Kesinlikle. Basit ayarlamalar çevremizde önemli gelişmelere yol açabilir. Yaratıcılığın bu dönüşümleri gerçekleştirmede nasıl rol oynayabileceğini seviyorum. Evet, her şey kutunun dışında düşünmek ve zaten sahip olduklarınızı kullanmakla ilgilidir. Bu yaklaşıma hayran kaldım. Projelerimizde sürdürülebilirliği ve becerikliliği teşvik eder. Kesinlikle. Ayrıca başkalarına kendi alanlarında nasıl değişiklik yapabileceklerini düşünmeleri için ilham verir. Bu zihniyetle birlikte neler başarabileceğimizi görmek için heyecanlıyım. Bankayı bozmadan olumlu değişimi teşvik eden fikirleri keşfetmeye devam edelim. Ders 26. Küresel markalar. McDonald's, Coca-Cola ve Disney'in yanı sıra dünya kültürel erişimiyle büyüleyici. Kesinlikle. Bu markalar dünya çapında tanınmış isimler haline geldi ve algıları şekillendirdi. Evet ve genellikle içinde faaliyet gösterdikleri toplumların değerlerini ve eğilimlerini yansıtırlar. Kimliklerini korurken farklı izleyicilerle rezonansa girmeyi nasıl başardıkları ilginç. Kesinlikle. Pazarlama stratejilerini farklı kültürlere uyacak şekilde uyarlarlar ki bu etkileyicidir. Katılıyorum. Markalaşmanın gücünü ve yerel gelenekleri anlamanın önemini gösterir. Kesinlikle. Köklerine sadık kalmak ve yerel lezzetleri benimsemek arasında hassas bir denge. Bu markaların gelecekte nasıl gelişmeye devam edeceğini merak ediyorum.
Stratejilerine bir göz atalım ve değişen küresel dinamiklerde nasıl gezindiklerini görelim. Ders 27. Çalışma uygulamaları ve eleştirisi. Dünya, hesap verebilirlik için önemli olan Nike'ın iş gücü uygulamalarını düzenli olarak kontrol eder ve sık sık eleştirir. Bu doğru. Küresel pazardaki üretimin etik etkilerine dikkat çeker. Kesinlikle. Nike'ın son pazarlama savurganzalarıyla kârı etik uygulamalarla dengelemek çok önemlidir. Katılıyorum. Tüketiciler daha bilinçli hale geliyor ve markaların sorumlu davranmasını bekliyor. Evet ve iş gücü uygulamalarında şeffaflık, müşterilerle güven oluşturmak için çok önemlidir. Kamu algısının bir şirketin itibarını ve başarısını nasıl etkileyebileceği ilginçtir. Kesinlikle. Etik çalışma uygulamalarını benimseyen şirketler genellikle sadık müşteriler kazanır. Umarım daha fazla marka aynı şeyi takip eder ve çalışanlarının refahına öncelik verir. Kesinlikle. Adil çalışma uygulamalarını teşvik edenleri desteklemeye devam edelim. Ders 28. İyi bir dinleyici olmak. Ve iyi bir dinleyici olun. Güçlü ilişkiler kurmada çok önemli bir beceri. Bunu kesinlikle aklımda tutacağım. Dinlemek, başkalarının değerli ve anlaşılmış hissetmelerine gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle. Başkalarının söylediklerine dikkat ederek ne kadar çok şey öğrenebileceğimiz şaşırtıcı. Katılıyorum. Ara sıra, insanlar onları kesintisiz dinleyecek birine ihtiyaç duyarlar. Evet ve bu, nasıl işlettikleri ve açılma isteklilikleri konusunda büyük bir fark yaratabilir. İyi bir dinleyici olmanın insanlar arasında nasıl daha derin bir bağlantı kurabileceğini seviyorum. Kesinlikle. Düşüncelerini ve deneyimlerini önemsediğinizi gösterir. Bunu konuşmalarımda daha fazla uygulamaktan heyecan duyuyorum. Bu çok değerli bir özellik. Gerçekten öyle. Birlikte birbirimizi daha iyi dinleyiciler olmaya teşvik edebiliriz. Ders 29. Verimliliği korumak. Henüz en iyi yaklaşımdan emin değilim. Üretkenliği sürdürmekten endişe duyuyorum. Bu geçerli bir endişe. Bunalmış hissetmeden sizin için işe yarayan bir denge bulmak önemlidir. Kesinlikle. Tükenmeden odaklanmış ve verimli kalmamı sağlamak istiyorum. Tamamen anlıyorum. Belki küçük, ulaşılabilir hedefler belirlemek motive olmanıza yardımcı olabilir. Bu harika bir fikir. Görevleri daha küçük parçalara ayırmak, onları daha yönetilebilir hissetmelerini sağlar. Evet ve yol boyunca küçük zaferleri kutlamanıza izin verir. Bu da cesaret verici olabilir. Buna bayılıyorum. Ne kadar küçük görünürse görünsün, ilerlemeyi tanımak çok önemlidir. Kesinlikle. Başarılarınızı takip etmek, zaman içinde motive olmanıza da yardımcı olabilir. Bu stratejiyi uygulayacağım. Desteğiniz ve görüşleriniz için teşekkür ederim. Ders 30. Rezervasyon yardımı. Bu işe yarıyor. Benim için ayırtabilir misin lütfen? Tabii ki. Rezervasyonu hemen tamamlayacağım ve her şeyin ayarlandığından emin olacağım. Teşekkür ederim. Bunu organize etmede yardımınız için gerçekten minnettarım. Hiç sorun değil. Seyahatinizi planlamanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Bu yolculuk için heyecanlıyım. Her şeyin halledildiğini bilmek onu daha da iyi hale getirir.
Bunu duyduğuma sevindim. Tamamlandıktan sonra size tüm onay detaylarını göndereceğim. Mükemmel. Her şeyin yazılı olması planlarımızı takip etmemize yardımcı olacaktır. Kesinlikle. İhtiyacınız olan tüm önemli bilgileri eklediğinizden emin olacağım. Bunu ele aldığınız için tekrar teşekkürler. Süreci benim için çok daha sorunsuz hale getiriyor. Ders 31. Kişisel yemek kitapları. Bu fikri seviyorum. Yemek kitabını daha kişisel ve özel hale getirecek. Kesinlikle. Favori tariflerimizi eklemek zevklerimizi yansıtan benzersiz bir koleksiyon yaratacaktır. Evet ve zevk aldığımız her yemekle ilgili anıları korumanın harika bir yolu. Tamamen katılıyorum. Birlikte yemek pişirmek ve bu deneyimleri paylaşmak çok fazla anlam katıyor. Ayrıca her tarifin bizim için neden önemli olduğuna dair küçük notlar ekleyebiliriz. Bu hoş bir dokunuş. Yemek kitabını gerçek bir aile yadigarı gibi hissettirecek. Her şeyi derlemeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli bir proje olacak. Ben de. En sevdiğimiz tarifleri toplayalım ve düzende yaratıcı olalım. Nasıl sonuçlandığını görmek beni heyecanlandırıyor. Bu mutfağımıza değerli bir katkı olacak. Ders 32. Dikkatli düşünme. Doğru, eylemlerimizin potansiyel sonuçlarına dikkat etmek önemlidir. Kesinlikle. Sonuçları göz önünde bulundurmak, ileriye doğru daha iyi kararlar vermemize yardımcı olabilir. Katılıyorum. Başkalarını nasıl etkileyebileceğini düşünmeden dürtüsel davranmak kolaydır. Evet, düşünmek için biraz zaman ayırmak yanlış anlamaları ve çatışmaları önleyebilir. Kesinlikle. Etkileşimlerimize daha düşünceli bir yaklaşım yaratmakla ilgilidir. Bu perspektifi seviyorum. Birbirimize karşı daha bilinçli ve saygılı olmamızı teşvik eder. Kesinlikle. Seçimlerimizin etkisini düşündüğümüzde daha olumlu bir ortam geliştiririz. Bu farkındalığı günlük hayatımda uygulamak için ilham alıyorum. Birbirimizi sorumlu tutalım ve bu zihniyeti birlikte teşvik edelim. Ders 33. Tıbbi misyoner. Livingstone tıbbi bir misyoner olmayı amaçladı. Bu onun hem doktor hem de vaiz ve öğretmen olacağı anlamına geliyor. Bu takdire şayan bir yol. Tıbbı eğitim ve inançla birleştirmek güçlü bir etki yaratabilir. Kesinlikle. İhtiyacı olan bireylerin hem bedenine hem de ruhuna hizmet etme taahhüdü gösterir. Bu fikri seviyorum. Fiziksel ve duygusal refahı ele alan bütünsel bakımı vurgular. Kesinlikle. Bu tür roller topluluklara ilham verebilir ve sağlık bilincini teşvik edebilir. Bir kişinin bu kadar çok hayatı nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini düşünmek harika. Evet ve hem tıpta hem de eğitimde şefkatin önemini vurgular. Katılıyorum. Kendi hayatımızda başkalarına hizmet etmenin değerini de hatırlayalım. Kesinlikle. Topluluklarımıza olumlu katkıda bulunmak için harika bir hatırlatma. Ders 34. Eski sporcular. Yüzyıllar önce Yunanistan'daki antik olimpiyat oyunlarındaki sporcular bile çeşitli uyarıcılar kullandılar. Bu büyüleyici. Sporun zaman içinde nasıl geliştiğini düşünmek ilginç. Kesinlikle.
Uyarıcıların kullanımı, sporda sağlığı ve adaleti anlamada ne kadar ileri gittiğimizi vurgular. Katılıyorum. Bugün, adil oyun ve sporcu güvenliğini sağlamak için katı düzenlemeler var. Evet ve gelecek nesiller için rekabetin bütünlüğünü korumak önemlidir. Modern sporların sadece fiziksel yetenekleri değil aynı zamanda etik standartları da geliştirmesini seviyorum. Kesinlikle. Sporculara saygı gösterirken rekabet ruhunu kutlamakla ilgilidir. Bu ilerlemeyi gördüğüme sevindim. Spora daha sağlıklı bir yaklaşımı teşvik ediyor. Kesinlikle. Atletizmde adaleti ve refahı teşvik eden uygulamaları desteklemeye devam edelim. Ders 35. Fırtınalı hikayeler. Hikayeler çok korkutucuydu. Penceremin önünde bir fırtına geliyordu. O hayır. Kulağa yoğun geliyor. Fırtınalar oldukça korkutucu olabilir, özellikle geceleri. Kesinlikle. Rüzgar ulumlamaya başladı ve yağmur sert yağıyordu. Hayal edebiliyorum. Böyle ürkütücü bir atmosfer yaratır. Her şeyi daha dramatik hissettirir. Evet, kesinlikle okuduğunuz veya izlediğiniz herhangi bir hikayenin gerginliğine katkıda bulunur. Katılıyorum. Fırtınanın sesi ruh halini gerçekten iyileştirebilir ve sahneyi ayarlayabilir. Doğanın unsurları aracılığıyla bu kadar güçlü duygular yaratabilmesi şaşırtıcı. Kesinlikle. İyi bir hikayenin sizi o ana nasıl taşıyabildiğini ve onu gerçek hissettirmesini seviyorum. Kesinlikle. Bir dahaki sefere takıldığımızda bu heyecan verici hikayelerden daha fazlasını paylaşalım. Ders 36. Yaz bahçeleri. Yaz aylarında petunya ve kadife çiçeği görmeyi seviyorum. Bahçelere çok canlı renkler katıyorlar. Kesinlikle. Herhangi bir dış mekanı aydınlatırlar ve çok fazla neşe getirirler. Evet ve bazı insanlar aynı zamanda çarpıcı ve neşeli olan ayçiçekleri ekiyor. Katılıyorum. Ayçiçekleri güneşi dönme ve takip etme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Ki bu büyüleyici. Kesinlikle. Büyük kafaları ve parlak sarı yaprakları herhangi bir bahçede güzel bir manzara yaratır. Ayrıca, arılar ve kelebekler gibi tozlayıcıları çekmek için harikalar. Bu doğru. Çiçeklerin güzel görünürken ekosistemin nasıl destekleyebilmesi harika. Bahçeciliğin hem rahatlatıcı bir hobi, hem de doğayı olumlu yönde etkilemenin bir yolu olabileceğini seviyorum. Kesinlikle. Bu yaz birlikte çiçek dikmeyi planlayalım. Eğlenceli olacak.